Herkese merhabalar. Bu gördüğünüz harika çantayı beraber çalışacağız. Daha önce workshoplarıma katıldıysanız bunun benzerini çalışmıştık. Ama benzer demek istiyorum. Çünkü bu çalışacağımız model tamamen farklı bir model. Tamamen farklı boyutlarda bir çanta ve örgü planı çok farklı bir çanta. Bu çantamızı parlak metalik katipten öreceğiz. Bakın ben bu video içerisinde ince olan bir metalik katip kullandım ve bu çanta için yaklaşık 140 gram tükettim. Ama sizin elinizde daha kalın ipler varsa yaklaşık 170 gram kadar ip tüketecektir. Onu da söyleyeyim. Birazcık çantanın boyutlarında farklılık olsa da temelde aynı formu yakalayabileceksiniz. 3,5 milim tığla ördüm. İkili trabzan tekniğine dayanıyor. Kafeslerimizi oluşturacağız. Belli bir ölçüde artışlarımız olacak. Daha sonra eksiltmeye geçeceğiz gövdede ve daha sonra sap kısmındaki üçgenleri oluşturacağız. İlk önce bütün olarak öreceğiz böyle yan kısmını. Daha sonra iki küçük üçgene ayırarak çantanın daha kullanışlı hale gelmesini sağlayacağız. Biraz da tabandan bahsetmek istiyorum. Bakın bu şekilde oval bir taban üzerine kuracağız. Fakat bu bildiğiniz klasik oval tabanlar gibi değil. Biraz farklı bir çalışma ile oluşturacağız bu tabanımızı. Belli bir zincir sayısıyla başlayarak 6 sıra taban çıkacağız. Ve yaklaşık 17,5 santim uzunluk ve 5,5 santim genişlikte bir taban oluşturacağız. Yani eğer ipiniz benimkinden farklıysa muhakkak tabanınızda bir oynama olacaktır 1-2 santim. Ama çok üzerinde durmamanızı öneriyorum. Çünkü temel olarak yine aynı formu yakalayacaksınızdır. Biliyorsunuz iplerin kalınlıkları ve elimizin ayarı çok farklı. O yüzden tıpatıp aynı ölçülerde yakalayamayabilirsiniz. Fakat benim gibi böyle ince bir ip kullanırsanız aşağı yukarı aynı ölçülerde çıkartmanız mümkündür. Şimdi biraz ölçülerinden de bahsetmek istiyorum. Bakın şu sap kısmına geçmeden önceki en dar kısım yaklaşık 26 santim. Şöyle boyumuzu ölçecek olursak yaklaşık 36 santim. Şöyle ara boşluğu ölçecek olursak yaklaşık 18 santim. Ve şurası en geniş kısmımız. Burası da yaklaşık 33 santim arkadaşlar. Bu şekilde şimdi isterseniz artık tabanına başlayabiliriz. Evet, şimdi tabanımıza başlıyoruz. 3,5 milim tığ kullanacağız. İpimiz bu. Altın rengi ince bir ip. 4 adet de belirleyici bulundurursanız rahat edersiniz beni takip ederken. Şimdi şöyle ipimizden birazcık uzun bir parça ayırıyoruz. Yaklaşık yarım metre ya da 60 santim kadar diyebiliriz. Ve bir kilitle başlıyoruz. Yine daha önceki videolarımda olduğu gibi klasik başlangıç zinciriyle başlamayacağım. İpimizi buradan alarak o şekilde oluşturacağım zincirlerimizi. Bakın şimdi burası benim ayırmış olduğum ipim. Şu şekilde tığıma sarıyorum. Bu gelen yumağımdaki ip ve ikisinden geçiriyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu şekilde bir belirleyici takıyorum. Yine aynı şeyi yapacağım. Bakın tığımın üzerine ayırmış olduğum ipten doluyorum. Bir kez 2 tane var. Gelen ipten şu şekilde ip alarak ikisinden geçiriyorum. Tığımızın üzerine ipimizi doluyoruz ve ikisinden geçiriyoruz. Tığımızın üzerinden alıyoruz ve ikisinden geçiriyoruz. Bu şekilde toplam 25 adet zincir çekip geliyorum. Evet, toplam 25 adet zincirimizi çektik. Şimdi bir tane daha zincir çekiyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Bakın şu şekilde çekiyoruz. Ve buraya bir tane belirleyici koyuyoruz. Bu şekilde belirleyicimizi taktık. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya ilk gelen başa
Tığımızı sokuyoruz. İlmek alıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bu başaklarımız ön yüzünde kalan başaklar. Şöyle çevirdiğimiz zaman şurada da başaklarımız var. Bakın şurada da başaklarımız var. Yani biz buradaki başağın şuradaki kanadına batıyoruz ve arka kanada batıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bakın bu şekilde iken, bu şekildeyken şu şekilde çeviriyoruz ve şu iki tane lobdan tığımızı geçiriyoruz. Bu ipimizi de içine alıyoruz. Şu şekilde ilmek aldıktan sonra sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şu iki tane loba batıyoruz. İpimizi içine alıyoruz ve ilmek aldıktan sonra sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde ilk sıraya başlangıç yaptık. İlk sıra biraz zor olabilir ama daha sonraki sıralarda daha rahat yapacaksınızdır. Şunu biraz kesmek istiyorum çünkü görmenizi engelliyor. Birazcık gezdirdik. Şimdi bakın. Şurası bizim ön tarafımızın başakları. Şöyle çeviriyoruz ve şuradaki iki tane loba batıyoruz. Bakın şöyle batıyoruz. Ve sık iğnemizi yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Bakın ilk ilmeğe belirleyici takmıştım. Bu ilmeğin içerisine toplam 3 adet sık iğne yapacağız ve buradaki dönüşü sağlayacağız. Şuradaki ilmeklerinizin sayısı, yani şu tepeleri saydıktan sonra şu belirleyiciyi saymadan, yani bu belirleyiciden sonra başlıyorsunuz saymaya. Bunlar 24 olması lazım arkadaşlar. Daha ilk başta bu şekilde kontrollerinizi yapabilirsiniz. Şimdi bunu çıkartıyorum. Şöyle birazcık genişletiyorum. İpimden ilmek alıyorum. Şu şekilde. Ve ilk sık iğnemi yapıyorum. İlk sık iğnemi yaptıktan sonra mor belirleyiciyi takıyorum. Şimdi aynı ilmeğin içine tekrar ikinci sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya bir şey takmayacağım. 1 ve 3'lere takacağım sadece. Ama siz dilerseniz ikincisine de takabilirsiniz. Şimdi tekrar aynı deliğe sokup 3. sık iğnemi de yapıyorum. Birinciye takmıştık. İkinciye bir şey takmadım. Şimdi 3.'ye takıyorum. Yani ben gerek duymadım ama isterseniz 3 tanesine de takabilirsiniz. Bir sonraki sırada hepsine çift yapacağız. Şimdi bakın karşı tarafa geçiyoruz. Burası benim ortak noktam, dönüşü yaptığım nokta. Hemen yanındakiyle devam ediyorum. Bakın şuradaki başa batarak karşı tarafın sık iğnelerini yapacağım. Bakın
birinci sıranın karşı tarafındayım. Birinci sıra birazcık zor oluyor ama diğer sıralarda daha kolay olacak. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Bu tarafta 24, bu tarafta da, karşı tarafta da 24 tane olması lazım. Daha sonra kırmızının olduğu noktaya 3 tane dönüş için sık iğne yapacağız. Şimdi ben bu sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda tekrar buluşuyoruz. Evet, bakın birinci sırayı tamamlamış oldum. Ancak burada şimdi üçlü dönüşü tamamlayarak tam birinci sırayı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bu tarafta 24, bu tarafta 24. Bu tarafta dönüşte 3 ilmek var. Şimdi burada da 3 ilmek olacak. Yani birinci sıramızda 24 artı 24 48 artı 6 54 tane ilmekle bitirmiş olmanız lazım. O şekilde kontrol ederseniz kendinizi daha sonra hatalı bir bitiş olmaz. Çünkü burada bitirdiğimiz ilmek sayısı önemli arkadaşlar. Şimdi onu ilerledikten sonra zaten onunla ilgili bilgi paylaşımı yapacağım. Şimdi bakın şu noktaya belirleyici koymuştuk. Bu noktaya tığımızı sokuyoruz. Bu belirleyiciyi çıkartıyoruz. Ve bu noktaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen belirleyicimizi ilkine takıyoruz. Aynı noktaya tekrar bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Şimdi buraya bir şey koymuyoruz. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyoruz ve buraya da üçüncü sık iğnemizin tepesine belirleyicimizi takıyoruz. Böylece artık birinci sıramız tamamlanmış oldu. Kırmızılar sıramızın başı ve sonu. Yani kırmızıdan sonra yeni sıraya başlamış olacağız. Şimdi bu birinci sıranın ölçüsünü sizinle paylaşayım. Yaklaşık 12 santim kadar birinci sıramızın ölçüsü. Şimdi ikinci sırayla devam ediyoruz. Bakın şu yanındaki ilmekle başlıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Buraları düz örüyoruz. Her bir sık iğneye sık iğne yapıyoruz. Şimdi ben burayı tamamlıyorum ve mor belirleyicinin önüne kadar geliyorum. Mavi belirleyicinin önündeyim. Mavi belirleyicimi çıkartıyorum ve çıkarttığım noktaya 2 adet sık iğne yapıyorum. Yani burayı çift yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi mavi belirleyiciyi birinci ilmeğimize koyuyoruz. Bakın birincisine koydum, ikincisine hiçbir şey koymadım. Şimdi burada arada bir ilmeğimiz var. Buraya belirleyici koymamıştık. Oraya da yine çift yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi son belirleyicimizi çıkartıyoruz ve çıkarttığımız noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bu 2 tane sık iğnenin ilkine belirleyicimizi takıyoruz. Ve diğerlerine artık düz devam ediyoruz. Şimdi ben burayı tamamlıyorum. Şu kırmızının önüne kadar geliyorum. Evet, şimdi kırmızı belirleyicinin önüne geldim. Bu köşede yaptığımızın aynısını yapacağız burada da. Kırmızı belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. Yani 2 tane sık iğne yapacağız. 1 ve 2.
Şimdi bunlardan ilkine belirleyicimizi koyuyoruz. Şimdi burada arada bir tane ilmeğimiz var. Oraya belirleyici koymamıştık. Oraya da çift yapıyoruz. 1, 2. Buraya bir şey koymaya gerek yok. Şimdi üçüncü belirleyiciyi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. Yani 2 adet sık iğne yapıyoruz. Ve burada ilkine belirleyicimizi takıyoruz. Burada hep ilklere taktık. Yani burada ilk sırada 3 ile döndüğümüz köşeyi çiftlemiş olduk. Yani 6'ya yükseltmiş olduk buraya. Şimdi diğer taraflara artık düz devam edeceğim. İkinci sıramızı tamamlamış olduk. Üçüncü sıraya başlangıç yapıyoruz. Bu şekilde örüyoruz ve mor belirleyicinin önüne kadar geliyoruz. Şimdi mor belirleyicinin önüne kadar geldim. Şimdi üçüncü sıraya başlangıç yaptık. Üçüncü sıradan sonra çiftlerimizi 2'ye düşüreceğiz. Yani ikinci sırada 3 tane çift yapmıştık. Üçüncü sıradan sonra çiftlerimiz 2 tane olacak arkadaşlar. Yani bu birazcık farklı bir taban gösterimi. O yüzden dikkatlice izlerseniz kaçırmamış olursunuz. Kolay, çok zor bir taban değil. Şimdi bakın, mor belirleyiciyi ilk ilmeğe takmıştık. Bu bizim bir çiftimiz. Bu çiftin ilkine moru takmıştık. Şimdi mor belirleyiciyi çıkartıyoruz ve çıkarttığımız noktaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Hiçbir şey takmıyoruz. Ondan sonra gelen ilmeğe de bir tane sık iğne yapıyoruz. Böylece buradaki çiftimizi tamamen bertaraf etmiş oluyoruz. Yani buraya çift yapmıyoruz. Şimdi bakın, bundan sonra gelen ilmeğe burada 1-2 tane ilmeğimiz var. Bundan sonra gelen ilmeğe bir tane çift yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi bu ilkine her zaman belirleyicilerimizi takıyoruz. Bundan sonraki sıralarda da o şekilde olacak. Yani buradaki ilk çiftimizi ördürmüş olduk. Bu aradaki çiftimizin ilk kanadına çift yaptık. Şimdi burada bir tane daha boşta ilmeğim var. Buraya tek yapıyoruz. Şimdi bu belirleyiciye geldik. Belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. Yani bu bir önceki çiftimizin ilk kanadı oluyor. 1, 2. Birincisine her zaman belirleyicimizi takıyoruz. Bakın, bir tane belirleyici burada, bir tane belirleyici burada. Aradaki ilmekleri sayalım. 1, 2. 2 tane ilmeğim var arada arkadaşlar. Karıştırmayın. 1, 2. Ve buraya düz devam ediyoruz. Burada bir artış yapmıyoruz. Kırmızının önüne kadar geliyoruz. Şimdi bakın, kırmızının önündeyim. Burası benim ilk çiftimin koyduğum belirleyici. Bu arada bir çiftim var. Ona koymadım. Çünkü birazdan çifte düşüreceğim için 2 belirleyiciye ihtiyacım var dedim. O yüzden buna koymadım. Şimdi bakın, kırmızı belirleyicinin önündeyim. Şu kırmızı belirleyicinin olduğu noktaya bir tane sık iğne yapacağım. Ondan sonrakine bir tane sık iğne yapacağım. Şimdi burada 2 tane sık iğnem var. İlkine çift yapacağım. Daha sonrasında tek yapacağım. Şimdi sırayla yapalım. Belirleyicimizi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya sadece bir tane sık iğne yapıyorum. Herhangi bir şey koymuyorum. Çünkü bu çiftimizi öldürüyoruz. Yani artık o çiftimiz olmayacak. Şimdi bir sonraki ilmeğe de bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi geldik ortadaki çifte. Bakın, bu ortada bir tane çiftimiz var arkadaşlar. Gözüküyor mu? Bu çiftin ilk kanadına şu gelen ilmeğe şimdi çift yapacağız. 1 ve 2. Bu bölgede yaptığımız işin aynısını yapıyoruz. Ne yapıyorduk? İlklere
belirleyicimizi takıyorduk. Şimdi çiftimizi yaptıktan sonra burada bir ilmeğimiz var. Buna tek yapıyoruz. Şimdi geldik diğer kırmızı belirleyiciye. O çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. 1 ve 2. Yine ilk ilmeğimize bakın şuraya kırmızı belirleyicimi takıyorum. Böylece 3. sırayı bitirmiş oluyoruz. Kırmızı bölge sıranın başı ve sonu dedik. Yeni bir sıraya başlangıç yapacağımızı anlıyoruz kırmızı belirleyicilerimizden. Şimdi buraya düz devam ediyoruz. 4. sıraya başlangıç yapıyorum. Şimdi bundan sonrası artık çok kolay arkadaşlar. Şu ana kadar ne yaptığımızı kağıt üzerinde anlatayım. Şu ana kadar ne yaptık? Biraz belki karışık gelmiştir. O yüzden anlatırsam iyi olur diye düşündüm. Bakın şimdi şöyle bir zincirim var. 25 adet zincir çektim. Bir tane de fazladan çektim. Bir tane de fazladan çektim. Neden? Buraya geldiğim zaman 3 tane sık iğne yapacaktım. 3 tane sık iğne yaptım. Daha sonra buradan sık iğnelerimi yaptım. Ve bu son sık iğneme de yine 3 tane sık iğne yaptım. Dolayısıyla bu artık 24 oldu. 24 de bu tarafta var. 24 de bu tarafta var. Yani 48 artı burada 3, burada 3, 6. İlk sıramız 54 sık iğne olması lazım. Daha sonra ne yaptık? Daha sonraki sırada burası aynı, hiç değişmiyor. Buralara çift yaptık. Bakın çift yaptık. Buraya da çift yaptık. Buraya da çift yaptık. Burası ikinci sıra. Üçüncü sırada ne yaptık? Üçüncü sırada artık buralara çift yapmadık. Normalde oval tabanda sürekli çiftle devam ediyoruz. Yani 3 tane çiftimizi hiç kaybetmiyoruz. Ama bu farklı taban gösterimi arkadaşlar. O yüzden burada çiftimizi 2'ye düşürüyoruz. Yani şuraları tekle geçiyoruz. Daha sonra buraya çift yapıyoruz. Buna tek yapıyoruz. Buraya çift yapıyoruz. Buna tek yapıyoruz. Bakın 2 tane çifte düşürmüş olduk. Burada da aynı şekilde buralara tek yapıyoruz. Buraya çift yapıyoruz. Buraya tek. Buraya çift. Buraya tek. Böylece 2'ye düşürmüş oluyoruz. Daha sonra 3. sırada ne yap? Pardon, 4. sırada ne yapacağız? 4. sırada artık bunların önemi yok arkadaşlar. Bunlar artık normal tek gibi kalıyor. Buralara tek yapacağız. Buradaki çiftimizin ilk kanadına çift yapacağız. Buna tek yapacağız. Buraya tek yapacağız. Buradaki çiftimize çift yapacağız. Buraya tek yapacağız. Buraya da tek yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Burayı da anlatayım. Bunlar tekle geçeceğiz. Bu çiftimize geldiğimiz zaman ilk kanadına çift yapacağız. Buraya tek yapacağız. Bunu tek geçiyoruz. Buradaki çifte geldik. Buraya çift yapacağız. Buraya tek yapacağız. Ve buradaki de tekle bitmiş olacak. Yani bu şekilde bir mantığı var bu işin. Sürekli aynı şekilde devam edecek. Bunu da önden açıklamış olayım size. Evet, şimdi ben 4. sıraya başlangıç yaptım. Mor bölgeye kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi geldik mor belirleyicinin önüne. Mor belirleyicimizi çıkartacağız ve çıkarttığımız noktaya bir çift yapacağız. Daha sonra şu aradaki 2 ilmeğe tek yapacağız. Evet, yapıyoruz. Mor belirleyicimizi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya 2 adet sık iğne yapıyoruz. 1 ve 2. İlkine belirleyicimizi takıyoruz. Bakın ilkine taktım. Burada hiçbir şey yok. Şimdi aradakilere tek yapıyoruz. Bakın şu noktadayım.
Çiftimi yaptım. 2 tane tekim var. Şimdi yine çift yapacağım. Belirleyiciye geldik. Bu belirleyicimizi çıkartıyoruz ve çıkarttığımız noktaya 2 adet sık iğne yapıyoruz. Ve ilkine yine belirleyicimizi takıyoruz. Diğerine tek yapıyoruz. Ve tekle devam ediyoruz. 4. sıranın diğer kenarını yapacağız ve kırmızının önüne kadar geleceğiz. Evet, kırmızı bölgeye geldik. Mor bölgede yaptığımız işin aynısını yapacağız. Belirleyicimizi çıkartıyoruz ve buraya çift yapıyoruz. 1, 2. İlkine belirleyicimizi takıyoruz. Arada 2 ilmeğim var. Onları tek geçiyorum. 1 ve 2. Şimdi geldik diğer kırmızı belirleyiciye. Yine onu çıkartıyoruz ve yerine 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2. Çift yapmış olduk. Bu çiftin ilk ilmeğine, bakın şu ilk ilmeğine belirleyicimizi takıyoruz. Ve artık devamında tek. Bu şekilde örüyoruz ve mor belirleyicinin önüne kadar geliyoruz. Evet, şimdi mor bölgeye geldim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıraya başlangıç yaptık. İlk dönüş köşesindeyim. Burası sıramızın başı ve sonu demiştik. Şimdi belirleyicimizi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. 1 ve 2. Yine birincisine belirleyicimizi takıyoruz. Bir sonraki sırada çiftimizi onun yerine yapmış olacağız. Şimdi bakın 1, 2, 3. 3 tane ilmeğim var. Hepsine tek batıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi mor belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. İlkine yine belirleyicimizi takıyoruz. Bakın. Daha sonra tekle devam ediyoruz. Şimdi diğer kenarı yapıyorum. Kırmızı bölgeye kadar geliyorum. Evet, şimdi 5. sıranın kırmızı bölgesine geldik. Yani artık sıramızın sonuna geldik. Şimdi çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. 1 ve 2. Yine ilkine belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi arada 3 tane ilmeğim var. 1, 2 ve 3. 3 tane tek yaptık. Şimdi diğer belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. 1 ve 2. Yine burada ilk ilmeğimize belirleyicimizi takıyoruz. Böylece tekle devam ediyoruz. Böylece sıramızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi son bir sıra yapacağız arkadaşlar. 6. sıraya başlangıç yapacağım. Burayı öreceğim ve mor bölgeye geleceğim. Evet, şimdi mor bölgeye geldim. 6. sıradayız. Son sıradayız. Belirleyicimizi çıkartıyoruz ve çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi arada 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim var. Hepsine tek yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4.
Şimdi bu belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi ilkine yine belirleyicimi takıyorum. Diğerlerine tek devam ediyorum. Şimdi artık burayı da tamamlayınca son köşemizi yapacağız. Kırmızı bölgeye kadar örüp geliyorum. Evet, kırmızı köşeye geldim. Kırmızı belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. 1 ve 2. Yine buraya ilkine takıyoruz. Şimdi arada 4 tane ilmek var. 1 2 3 ve 4. Şimdi kırmızı belirleyiciyi tekrar çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. 1 2. Daha sonra 1 2 3 4 yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Böylece tabanımız bitmiş oluyor. Şimdi birazdan bunun ütüsünü yapacağız. Fakat ütü öncesi bunu nasıl bitirdiğimizi göstereyim. Şöyle birazcık uzuncana bir parça kesiyorum. Çünkü arkada gizleyeceğim. Bakın şu şekilde çıkarttım ipimi. Şimdi iğne yardımıyla şimdi bakın şuradayım. Tam şuradan en son çıkmışım. Şunu bırakıyorum. Şuradan giriyorum. Neden? Çünkü buraya girdiğim zaman burada zaten bir tane zincirim oluşmuş olacak. Şöyle olduğu zaman oluşmuş olacak. O yüzden bu tarz bitişlerde sürekli bir tane ilmek atlayıp ikincisinden bitiriyoruz. Daha sonra şu çıkış yaptığım nokta, bakın çıkış yaptığım noktanın şu iç kanadından gireceğim. Fakat şuradan yine tutturacağım şuradan bir yerden. Bakın gayet muntazam bir bitiş oluyor. Şimdi tekrar birazcık gezdireceğim. İki kere yeterli ve arkada gizleyeceğim. Şimdi artık bunları çıkartalım. Bunlarla işimiz yok. Çünkü ütü esnasında engel olacak bize. Şimdi ben ütüleyip geri geliyorum. Evet, bakın tabanımı ütüleyip geldim. Böyle minik bir tabanımız oluyor. Gayet sert bir taban. İpim zaten birazcık sert çıktı. İnce bir ipim var ve sert bir ipim var. Şimdi gövdeye çıkmaya başlayacağız. Fakat gövdeye çıkmadan önce son sıradaki ilmek sayınızı saymanızı istiyorum. Şu tepeleri sayacaksınız arkadaşlar. Bunlar toplam 76 adet olması lazım. Yani toplam 76 adet sık iğne ile bitirmiş olmanız lazım. Şimdi ikili trabzanlarımızı oluşturmaya başlayacağız. İlk sıradaki ikili trabzanımız 76 adet olmuş olacak. Ondan önce bir ölçü vermek istiyorum size. Bakın şöyle tutuyorum. Uzunluğumuz 16,5 santim. Genişliğimiz de yaklaşık 5,5 santim. İdeal çıktı ölçülerim. İpime göre çok ideal çıktı. Sizin elinizdeki iplere göre 1 santim belki oynuyor olabilir. Ama çok sıkıntı değil.
Şimdi ne yapacağız? Şimdi gövdeyi çıkmaya başlayacağız. Şu yan ortaya veya buraya ip takacağız ve trabzanlarımızı oluşturmaya başlayacağız. Şimdi tam şu ortaya gelecek şekilde tığımızı sokuyoruz. Ve şu şekilde ilmek alıyoruz. Bir kere etrafından şöyle gezdiriyoruz. Biraz sağlam olsun diye bir kez daha gezdiriyoruz. 2, 3, 4. 4 adet zincir çekiyoruz. Bakın şu noktadan girdim. Hemen yanındaki boşluktan sık iğnenin tepesinden ilk ikili trabzanımı yapacağım. Şöyle tığıma ipimi doluyorum. Bu soktuğum noktadan değil, hemen yanındakinden sokuyorum. İlmek alıyorum. Şöyle uzatıyorum. 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Ve bir sonraki sık iğnenin tepesine girip tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Yani hiç ilmek atlamadan her bir sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekerek. Tığımızı sokuyoruz, ilmek alıyoruz. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Araya bir zincir yapıyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Yanında gelen sık iğnenin tepesine batıp 2 defa da çekiyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Gelen sık iğnenin tepesine bu şekilde ilmek alıyoruz. 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Sürekli aralarda bir zincir çekerek toplam 76 adet ikili trabzan yapıyoruz. Veya kafes olarak sayacak olursanız şunlar kafeslerimiz. 76 adet kafes olmuş olacak. 76 trabzan, 76 adet kafes. Ben şimdi bu şekilde hiç artış yapmadan kafeslerimi oluşturuyorum ve şu birleşme noktasına kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın şurayı da yapıyorsunuz. Onu da göstereyim. Bakın şurada son bir ilmek var. Bu ilk zincirden önceki ilmek. Oraya da yapıyorsunuz. Bu şekilde yapıyoruz. Toplam saydım 76 tane ikili trabzanım var. Son trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Buradan 1, 2, 3. Üçüncü zincire tığımızı sokuyoruz. Bu şekilde ilmek alıyoruz ve kaydırıyoruz. Şimdi bunu uzatıyoruz. Şu şekilde uzatıyoruz. Bir tur çeviriyoruz. Daha sonra bakın şuradan alıyoruz. Şu şekilde. Ama şu aradan geçiriyoruz. Bakın şu aradan geçiriyoruz şu şekilde. Daha sonra ipimizden alıp şöyle geçiriyoruz. Ve 2 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra gelen trabzanın tepesine batarak 2 defa da çekerek trabzanımızı oluşturuyoruz. Araya tekrar bir zincir çekiyoruz. Ve gelen trabzanın bakın tam şu tepesine V gibi olan kısma batıyoruz. İlmek alıyoruz, uzatıyoruz. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Şimdi 3 sıra düz öreceğiz. Hiç artış yapmayacağız. Ben ikinci sırayı tamamlayıp şu birleştirme noktasına kadar geliyorum. Evet, şimdi yine birleştirme noktasına geldim. Bakın son trabzanın üzerine trabzan yaptım. Bir zincir çekiyoruz. Ve burada birinci zinciri boş bırakıyoruz. Şuradaki ikinci zincirden tığımı sokup ilmek alıyorum ve şöyle kaydırıyorum. Şimdi bunu böyle uzatıyorum ve şöyle
döndürüyorum. Daha sonra buradan şöyle alıyorum. Bakın aldım. Bakın şuradan geçiriyorum. Şuradan geçiriyorum şu şekilde. Bakın 2 tane var tığımda. Şöyle ilmek alıp geçiriyorum ve 2 zincir yapıyorum. 1 2 ve devam ediyorum. 3. sıraya başlıyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz. 3. sırada da hiç artış yapmadan ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Her bir trabzanın tepesine batarak bakın tam şu noktaya batıyorum. Tam şu noktaya batıyorum ve 2 defa da çekiyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bu pilelenme çok normal arkadaşlar. Çünkü burada bir ilmek atlamadan peş peşe yaptığımız için trabzanlarımızı bu pilelenme çok normal. Yani ağız kısmında biraz böyle genişleyerek gövdeye çıkmamız gerekiyor. O yüzden bu yöntemle yapıyoruz. Şimdi ben burayı tamamlayıp birleştirme noktasına geliyorum. Evet, şimdi birleştirme noktasına geldim. 3. sıranın birleştirme noktası. Bakın şurada bir trabzanım var. Onu da yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın 1 2 ikinci zincire şu şekilde sokup kaydırma yapıyorum. Şimdi kaydırmamızı yaptık. Ne yapıyorduk? Şu şekilde uzatıyoruz. Bir tur atıyoruz. Daha sonra bakın şuradan alıyorum. Yani bundan geçirmiyorum. Aradan geçiriyorum şu şekilde. Aradan geçiriyorum. Ve daha sonra bu 2 ilmekten bu şekilde geçiriyorum. Daha sonra 1 2 zincir çekip devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar hiç artış yapmadık. Düz her bir trabzanın üzerine düz ördük. 76 tane trabzanla başladık. 3. sıranın sonunda da 76 trabzanla bitirdik. Veya 76 tane kafesimizle bitirdik. İlk 3 sırayı çıktıktan sonra şöyle dümdüz olacak şekilde bir buharlı ütü yapacağız. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bakın benim şöyle bir ütüm var. Bakın 2 noktayı ayarlıyorum. Bu benim elimin altında sürekli bulundurduğum pratik ütüm. Şimdi şöyle yapacağız. İlk önce ters taraftan şöyle elimizle düzelteceğiz. Bunu yaparsanız daha sonra gerçekten hiç altlara ütü yapmanıza gerek kalmayacak. Çünkü zaten burayı ütülemiş olacaksınız ve düzeltmiş olacaksınız. Şimdi zaten artışlarımızı yapacağımız noktaları belirleyeceğimiz için tam olarak açtırmamız gerekiyor. Yani şu ortaları tespit etmek adına da iyi olacak. Şimdi bir ölçü vereceğim. 3 sıra trabzan sırası çıkmış olduk. Hiç artış yapmadan çıktık. Ve buraya kadarki ölçümüzü görelim. Bakın 24,5 santim uzunluk. 13 santimde genişliğimiz var. Çok normal bir ölçü bu arkadaşlar. Sizin ölçünüz bu civarda da çıkabilir. Biraz daha fazla da çıkabilir. Yani bu sadece çantanızın bir tık daha büyük veya daha küçük olmasını etkiler.
formunu çok fazla etkilemez arkadaşlar. Maalesef ipler değişken olduğu için farklı ölçülerde çıkartmış olabilirsiniz. Hatta şu trabzanlarınızın çekişi bile, yani ne kadar uzun çektiğinizle alakalı olarak da uzunluk ve genişlik ölçünüzü etkiler. Yani şöyle ölçeyim ben. Bakın. Aşağı yukarı 3 sıranın trabzan uzunluğu 4 santim arkadaşlar. Yani çok kısa çekmiyorum. Aşırı uzun da çekmiyorum aslında. Ama kısa da sayılmaz. Bakın bu şekilde benim trabzanların boyu. Evet, bundan sonra ne yapıyoruz? Aynı şekilde burayı çıktıktan sonra yine burada her bir trabzanın üzerine trabzanımızı yapıyoruz. Ve şu yan noktalardan bir buradan bir tane de buradan artış yapacağız arkadaşlar. Yani toplam bir sırada 2 trabzan arttırmış olacağız veya bir sırada 2 kafes arttırmış olacağız. Fakat ondan önce bu orta noktaları şöyle belirleyicilerle ben yerlerini belirleyeceğim. Daha kolay olacak. Şöyle baktığım zaman şuraya denk geliyor. Bakın aşağı yukarı şuradan artış yaparsam şöyle koyacağım bunu. Burası da şöyle koyduğumuz zaman buraya denk geliyor. Zaten burası ek olduğu için tam üstüne koymuyoruz. Yani artışımızı bu son trabzan üzerinden yapacağız. Şimdi ben aynı şekilde şu başını göstereyim. 4. sıraya başlangıç yapıyoruz. Aynı şekilde değişen hiçbir şey yok. 2 defa da bu şekilde çekiyoruz. Yine trabzanların tepesine batarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi ben burayı tamamlıyorum ve şu orta noktaya geldiğim zaman, yan orta noktaya geldiğim zaman artışımızı görelim. Evet, şimdi yan orta noktaya geldim. Şu işaretleyicinin olduğu yere bir kutu fazla yapacağım. Nasıl yapıyoruz? Şöyle ipimi doluyorum. Bu trabzanın üzerine normal ikili trabzanımı yapıyorum. Normalde eğer artırma yapmasaydım bir zincir yapıp şuraya batacaktım. Ama şimdi ben bir zincir yapıp aynı trabzanın üzerine trabzanımı yapacağım. Bir zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde arttırmış oluyoruz. Ve devam ediyoruz. Bir tane kafesimizi arttırmış olduk. Buradakileri artık arttırmıyoruz. Düz örüyoruz. Şimdi ben bu tarafı örüyorum. Yine bu artırma noktasında buluşuyoruz. Evet, şimdi artırmanın olduğu noktaya geldim. Burada artırma yapmıştık. Şimdi burada da aynı şekilde artırma yapacağız. Bakın şu trabzanın üzerinde yapacağım. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Trabzanın üzerine bu şekilde batıyorum. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve yine aynı trabzanın üzerine tığımı sokuyorum, ilmek alıyorum. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Yani aynı trabzan üzerine bir tane daha trabzan yapıyorum. Normalde arttırma yapmasaydım buradan değil, şu gelecek olan trabzanın üzerinden yapacaktım. Şimdi burası zaten ek yerimiz. Bir zincir çekiyorum. Bu vesileyle tekrar nasıl birleştirme yaptığımızdan bahsedeyim. Şuradaki 1, 2, ikinci zincirden tığımı sokuyorum. Şu şekilde kaydırma yapıyorum.
Şöyle bir tur döndürüyorum. Daha sonra buradan tığıma ilmek alıyorum ve bakın buradan geçirmiyorum. Şuradaki aradan geçiriyorum. Bu şekilde geçiriyorum. Daha sonra ikisinden geçirip 2 zincir yapıyorum. Bu şekilde yaparsanız gerçekten buradaki ek yeriniz çok fazla belli olmaz. Güzel bir yöntemdir. Şimdi 5 ve 6'yı da yine artıracağım aynı şekilde arkadaşlar. Ama onu artık göstermeyeceğim. Çünkü zaten burada gösterdim. Yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şu orta noktaya yakın olsun. Şimdi mesela bu sıraya geldiğim zaman yine buradan yaparsam uygundur. Eğer kayma olursa solundan da yapabilirsiniz. Ama ben şimdi buraya geldiğim zaman buradan yaparsam uygun olur diye düşünüyorum. Sonra buraya geldiğimde buraya bakacağım. Yine belki şu noktadan yapacağım. Yani orta noktaya denk gelirse veya belki sol tarafından da yapabilirim. Örüp gelince bakacağım. Ona göre artışımı yapacağım. Yani 3 sıra artış yapmış olacağız. 6 sıra bitirmiş olacağım. 6. sıranın sonunda tekrar buluşuyoruz. Toplam 6 sıra bitirmiş oldum. Yani ilk 3 sırayı düz örmüştük. Son 3 sırayı da şu yan ortalardan arttırdık. Böylece birer kafes arttırmış olduk. Totalde toplam 6 kafes arttırmış oldum. 6. sıranın sonunda trabzan sayım 82'ye ulaştı. Veya kafes olarak sayacak olursanız yine 82 adet kafese ulaşmış olmanız lazım. Bakın bu şekilde yine dümdüz neredeyse edecek şekilde trabzanları açtıra ben ütümü yine yaptım. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra toplam 3 sıra hiç artış yapmadan öreceğiz. Yani 9. sıranın sonuna kadar artış yapmadan devam edeceğiz. Yine burada kalmıştım. Buradan her bir trabzana batarak bakın burada artışlarımı görüyorsunuz. Burada nasıl yapmışım artışlarımı? İlk sıradaki artışım burası. Daha sonra sağından artış yapmışım. Daha sonra solundan artış yapmışım. Burada da aynı şekilde olması lazım. Burada da ilk artışım burası. Sağından artış yapmışım. Solundan artış yapmışım. Tabii bir ölçü de vereyim bu aşamada size. Şöyle kabaca bir ölçü de vereyim. Bakın 30 santim uzunluk ve 20 santim genişliğe ulaşmışım. Evet, şimdi 7. sıradan itibaren artışsız 3 sıra örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. sıranın sonunda ben hala 82 adet trabzandayım. Yani 82 kafes var şu an. Çünkü burasını düz örmüştüm. Sayımda herhangi bir değişiklik olmadı. Kırmızı belirleyicileri neden koydum? Bu noktalardan eksiltme yapacağız. Fakat ilk eksiltmemizi, 10. sıradaki eksiltmemizi kafes sayısını azaltarak yapmayacağız. Yani keskin bir azalış olmaması için ne yapacağız? Burada yine kafes sayısını sabit tutacağız. Fakat şu aralarda birer adet zincir çekiyorum. Bu zincirleri çekmeyeceğim. 2 tane trabzanda çekmeyeceğim. Onlar böyle birazcık birleşik olacak. Çok hafif bir eksilme olacak. Fakat keskin bir eksiliş olmayacak. Daha sonra 11. sıradan itibaren bir yöntem göstereceğim. Yani çok böyle eksilmenin belli olmayacağı ama bir kutu eksileceği bir yöntem göstereceğim. Onu 11. sırada göstereceğim. Şimdi başlayınca daha net anlaşılacak. Devam etmeden önce ölçüyü de paylaşmak istiyorum. Şu çevre ölçüsünü paylaşayım öncelikle arkadaşlar. Bakın şöyle tutacağım. Tabii bu ütülendikten sonraki ölçüler oluyor arkadaşlar. Ben yine ütü yaptım. 77 santim. 3 sırada bir ütü yapıyorum arkadaşlar. Hem burası güzelce açılıyor hem de ölçümü takip etmek adına 77 santim çevreye sahip. Şimdi tabana kadar 9 sırada ne kadar bir boya çıkmışım?
Yaklaşık 10,5 santim gibi arkadaşlar. Gayet ideal gidiyor. Yani tabana kadar toplam 18 sırada bitirmeyi planlıyorum. 18 sırada da 21 santim yapıyor aşağı yukarı. O boyda benim için de ideal. Yani tam bir orantı oluyor üçgenler arasında. Saptaki üçgenlerle gövde arasında güzel bir orantı oluyor. 10. sırayla devam ediyoruz. Buradan itibaren ben örmeye başlayacağım ve ilk yan ortaya kadar geleceğim. Evet, şimdi eksiltme yapacağım noktaya geldim. Burası yan orta noktam. Şimdi bakın, eksiltme için koyduğum belirleyicim burada. Bir tane zincir çektim. Şimdi burayı normal örüyorum. Bakın. Şimdi buraya zincir çektim. Fakat şimdi bundan sonra yapacağım 2 trabzan için zincir çekmeden yapacağım. Yani şöyle zincir çekmeyeceğim arkadaşlar. Zincir çekmeden ikili trabzanımı yapacağım. Belirleyicimi çıkarttım. Şöyle ipimi doladım. Buraya batıyorum ve bu arada şu ilmeğinizi sıkı tutarsanız daha iyi olur. Şöyle birincisini yaptım. Şimdi bir kere daha aynı şeyi yapacağım. Araya zincir yapmadan bu ilmeğimi sıkı tutarak bir sonraki trabzanın tepesine bu şekilde, bakın bu şekilde eksiltme yapmış olacağım. Yani aslında 2 zincir eksiltmiş oldum. Sonra diğerlerine araya zincir çekerek sadece şu ikisine zincir çekmedim. Buraya gelirken zincir çektim. Sonrasında da zincirle devam ettim. Devamında zincir çekerek devam ediyoruz. Yani bunu niye yapıyorum? Bunu biraz böyle çok keskin bir azalış olmaması için yapıyorum. Aslında burada kutu sayısını sabit tutuyorum. Yani kutuyu eksiltmemiş oluyorum ama zincirleri eksilterek birazcık daraltmış oluyorum o sırayı. Şimdi ben bu şekilde örmeye devam ediyorum. Burası benim başlangıcımdı arkadaşlar. Burada da aynı şekilde eksiltmeyi göstereyim. Sonra 11. sıraya geçiş yapacağız. Asıl eksiltmeyi artık oradan itibaren başlayacağız. Yani kafes sayılarını her sırada 2 tane kafes azaltmış olacağız. Bir tane buradan, bir tane de bu kenardan eksiltmiş olacağız. Şimdi bu belirleyicimi kaybetmemek için bir alt sıralara koyalım. Şuraya koyuyorum. Yani bunu koymanız şart değil ama aşağı yukarı eksiltme yapacağımız noktaları belirlemek için koyabilirsiniz. Aynı zamanda şu tabanınız size bakacak şekilde, düz olacak şekilde her defasında şöyle kontrol ederek eksiltme yapacağınız noktaları tespit edebilirsiniz. Çift kontrol yapabilirsiniz yani. Yani yan kenarda kalırsa iyi olur. Yani bazen bu tarafa taşabilir veya bu tarafa taşabilir. O hoş olmaz arkadaşlar. Tam yanda olursa daha güzel olur. Evet, ben şimdi burayı tamamlıyorum. İkinci eksiltme noktasına kadar geliyorum. Şimdi bakın, başlangıç noktasına doğru geldim. Burada bir eksiltmem daha olacak. Şimdi normalde şuradan itibaren başlayacağım. Öncesinde zincir çekiyorum. Bakın zincirimi çektim. Buraya trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Şimdi burada 2 defa 2 trabzan arasında 2 tane zincir çekmemiş olacağım. Nasıl yapıyoruz? Şimdi şu kırmızı belirleyicinin olduğu noktaya batacağım. İpimi doluyorum. Zincir çekmedim. Bakın şimdi zincir çekmiyorum. Sadece ipimi doluyorum. Şunu çıkartıyorum. Zincir çekmedim. İpimi doladım. İlk trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde ilk trabzanımı yaptım. Şimdi ikinci trabzanımı yapacağım. Yine zincir çekmeyeceğim. Sadece ipimi dolayacağım. Bu arada şu ilmeğim bol kalmasın arkadaşlar. Şöyle gelen trabzana batıyorum. 2 defa da
çıkıyorum. Böylece bakın bu trabzanlar yakınlaşmış oldu. Birazcık o sıra eksilmiş oldu. Artık zincirimi çekiyorum. Normal bir şekilde. Ve burada artık bağlantımı yapacağım. Ve bu sırayı bitirmiş olacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sırayı tamamlamış olduk. Geriye 8 sıram kaldı. Şimdi 11. sıraya başlangıç yapıyoruz. Burayı öreceğiz normal bir şekilde ve şu belirleyicinin olduğu yan ortaya kadar öreceğiz. Evet, şimdi bakın. Burası 1, 2, 3. Yani şurası benim eksiltmemin olduğu kısım. Şimdi bakın şu durumdayım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bu boşluğu atlıyorum. Şu ikinci boşluğa yani bir trabzan atlayarak eksiltme yapıyorum. Bakın şu şekilde. Daha sonra hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Ve bakın bu trabzanı da atlıyorum. Şu ikinci trabzanı bu şekilde eksiltmemi yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve bundan sonra gelen trabzana artık normal bir şekilde kafeslerimi oluşturuyorum. Bakın şuradan baktığımız zaman 1, 2, 3 tane kafesim var. Şuradan baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane kafesim var. Yani üst sırada ben bir tane kafesi eksiltmiş oldum. Şimdi devam ediyoruz. Şurayı örüyoruz. Geliyoruz şu ikinci yan ortaya. Buranın da belirleyicisini çıkartmışız. Şöyle baktığım zaman şuraya denk geliyor. Şöyle şuraya denk geliyor. Yine koyalım. Şimdi ben burayı tamamlıyorum. Örüyorum ve şu eksiltmenin olduğu noktaya kadar geliyorum. Evet. Şimdi bakın buraya geldim. Burası benim başlangıç ve bitiş noktam. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve şu trabzanı atlıyorum. Şu araya batıyorum arkadaşlar. Bakın onu atladım. Şuraya bakın. Buraya yapıyorum. Bir trabzan. Şimdi zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bu trabzanı da atlıyorum. Şu ikincisine bu şekilde eksiltmemi yapıyorum. Daha sonra zincir çekerek devam ediyorum. Şuraya batıyoruz. Bir zincir çekerek birleştirmemi yapıyorum. Bakın şöyle tuttuğunuz zaman 1, 2, 3 tane kafes var yukarıda. Burada 1, 2, 3, 4 tane kafes var. Dolayısıyla üst sırada bir kafes eksiltmiş oluyorum. Kutucuk sayısını saydığınız zaman 80'e inmiş olması lazım. Kafes sayınız 80'e inmiş olması lazım. Trabzan olarak saydığınızda da yine 80 saymanız lazım. 12. sıraya başlangıç yapıyorum. Buraya kadar geliyorum ve burada yine bir eksiltme yapıyoruz. Şimdi bakın eksiltmenin olduğu noktaya doğru geliyorum. Şimdi şuradaki trabzanın üzerine ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekeceğim. Bu trabzanı atlayacağım. Şu boşluğa ikili trabzanımı yapacağım. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve bir trabzan atlayarak kafesin ortasına bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden şu trabzanımı atlayacağım. Şuradaki
trabzanıma batacağım. Zincir çekmiyorum. Buradaki ilmeğimi sıkı tutuyorum ve bu trabzanı atlayarak ikinci trabzanın üzerine, bakın şuraya şu şekilde tığımı sokup ilmek alıyorum. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Ve bu şekilde eksiltme yapıyorum. Daha sonra zincir çekerek bakın şuradaki artık trabzana batacağım. Burayı da bu şekilde eksiltmiş olacağız. Daha sonra bu şekilde trabzanların üzerine trabzan yaparak devam edeceğim. Yine bu noktaya geldiğimde, bakın şu noktaya geldiğimde şöyle anlatayım. Şuraya geldiğimde trabzanımı buraya yapacağım. Daha sonra bir zincir çekeceğim. Bu trabzanı atlayıp aradaki kafesin içine trabzanımı yapacağım. Daha sonra hiç zincir çekmeden bu trabzanımı atlayacağım ve ikinci trabzanın üzerine geleceğim. Bu şekilde eksiltmelerimizi her sırada yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi yeterli boya çıkacağım. 18. sıranın sonunda yine size bir en ve boy ölçüsü paylaşacağım. Yine çevresini paylaşırım ve tabana kadar olan yüksekliği paylaşmış olurum. Evet, bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, ben şimdi gövde kısmını bitirdim arkadaşlar. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra ördüm. Şimdi size bir ölçü paylaşımı yapmak istiyorum. 18 sırada bakın şöyle tam 21 santim tabana kadar olan uzaklığımız. Bu yükseklik ideal. Bir de şu enimizi ölçelim. Bu da yaklaşık 26,5-27'ye yakın çıktı. Yani bu şekilde ölçülerim ideal ölçüler arkadaşlar. Ütümü yaptıktan sonra bu ölçüleri veriyorum size. Siz de o şekilde yapın çünkü çok fark ediyor gerçekten. Biraz çünkü trabzanlarımızı açtırarak yapıyoruz. Şimdi bundan sonra artık sap kısmına geçiyoruz. Üçgen kısmına geçiyoruz. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi ben ütüledim ve orta noktalarımı ayarladım arkadaşlar. Yani kolaylık olsun diye ayarladım. Ben ne demiştim? Toplam 66 adet kafes veya 66 adet ikili trabzandan oluşuyor son sıram. Yani 66 ile bitirdim. Şimdi ben şöyle bakın tam orta noktasına, fakat kafesin arasına, yani trabzanın üzerine değil kafesin arasına, yan ortalara bu şekilde koydum. Bakın böyle ayırdıktan sonra bu ortak noktayı saymıyorum. Yani buradakini de saymıyorum. Buradakini de saymıyorum. Şu şekilde kafesleri sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bunu saymıyoruz. Buradan da başladığım zaman saydığım zaman 32 var. Demek ki benim burasının ortak noktam 16 kafes sonrası. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kafes bırakıyorum. Şöyle trabzanın üzerine koyuyorum. Buradan da saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet doğru. Burası trabzanın, yani 16 kafes burada. 16 kafes burada. 16 kafes burada var. Şimdi buradan da aynı şeyi yapacağız. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şuraya ortak noktamızı belirliyoruz. Şimdi buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burası ortak noktayı saymıyoruz. Şimdi bu ön kısmı için 4 kutucuk bırakacağım. 2 kutu buradan bırakıyorum. Şu şekilde. 2 kutu da buradan bırakıyorum. Burası için de aynı şekilde.
2 kutu buradan bırakıyorum. Yani 2 kafes bırakmış oluyorum. İki kafes bırakmış oluyorum. 1, 2, bir de burayı bırakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 kafes. 1, 2, 3, 4. Yanlış koymuşum yine bunu. Yani burası ortak noktam. 1, 2 buradan, 1, 2 buradan. İkişer kafes, yani toplam 4 kafes ortaya bırakmış oluyorum. Yani şöyle öreceğiz şimdi arkadaşlar. Bakın bu belirleyiciyi koymamızın sebebi nerede, hangi noktada olduğumu takip edebilmeniz için. Yani bu morlar bizim orta noktamız. Onlarla işimiz yok. Şu sarı belirleyiciler arası gidip geleceğiz. Bu tarafında sarı belirleyiciler arasında gidip geleceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi isterseniz artık sap kısmıyla başlayalım. Şöyle anlatayım, bakın. Buradan 1, 2, 3, 4 tane bırakıyoruz bu boşluk için. Biz şimdi şu kısmı öreceğiz. Şu kısmı öreceğiz. Bu kısmı bitirdikten sonra da bu üçgenleri ikiye ayıracağız. O şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, artık sap kısmıyla başlıyoruz. Bir tane düğüm atıyoruz. Daha sonra şu tığımıza şöyle ipimizi doluyoruz ve şöyle parmağımızla tutuyoruz. Şimdi şu sarı belirleyicinin olduğu noktaya, yani burası bizim orta boşluğumuz, orası değil. Şu sarı belirleyiciye şöyle tığımızı geçiriyoruz. Ve şuradan ilmek alıyoruz. 3 tane var tığımda. Önce ikisini çekiyoruz. Şöyle ikisini tutuyoruz. Daha sonra tekrar ipimizi doluyoruz. Şu şekilde gelen ilk trabzanın tepesine batıyoruz. 4 tane oldu. Önce ikisini, daha sonra üçünü çekiyoruz. Ve burada biz bir trabzan görüntüsü oluşturmuş oluyoruz. Artık bu sarı belirleyiciyi buradan çıkartabiliriz. Burada üçgenimizi oluşturduk. Bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonra ipimizi doluyoruz. Ve gelen trabzanın tepesine batarak 2 defa da çıkarıyoruz. Normal gövdede ördüğümüz gibi örüyoruz. Şimdi ben buraları örüyorum. Şu orta noktaya geldiğimde ne yapacağımızı tekrar göstereceğim. Şimdi orta noktaya doğru ilerliyoruz. Şöyle de kontrol ediyorum. Şimdi ne yapacağız? Bakın şurası benim eksiltmemin olduğu noktaydı. Yine gövdede yaptığım gibi burada bir eksiltme yapacağım. Şimdi şuraya bakın şöyle normal kafesimi yapacağım. Şuraya atlamış oldum yani. Şimdi burada hiç zincir çekmeden burasını sıkı tutarak şu şekilde ipimi doluyorum. Buna değil, şu ikincisine batıp 2 defa da çekiyorum. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi artık zincirimi çekiyorum. Ve gelen trabzana ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde bir kafes eksiltmiş oluyoruz. Ve devam ediyoruz.
Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Şurada sarı noktayı üçgenle bitireceğimi söyledik. Nereye kadar geliyoruz? 1, 2, 2 kafes kalana kadar örüp geliyorum. Evet, bakın sarı noktaya 2 kafesim kaldı. Şimdi en son trabzana ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Çok parlıyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Bir zincir çektim. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. İlk trabzana tepesine batıp ilmek çıkartıyorum. Bakın 3 tane var. Sadece ikisini alıp bu ikisini bekletiyorum. Şimdi bir kez daha ipimi tığıma doluyorum. Şu sarı noktaya batıyorum. Çıkartalım oraya artık. İpimi doladım. Şu sarı noktaya batıyorum. Bakın 4 tane var. Önce ikisini çekiyorum. Daha sonra üçünü beraber çekiyorum. Ve bu şekilde bakın üçgen görüntüsüyle bitirmiş oluyorum. Bakın burada 1-2 tane kafesim var. Morum orta noktamda. 1-2 de burada var. Yani aslında ortaya şöyle 4 tane kafes bırakmış olacağız. Şimdi arkalı önlü örmeye devam edeceğiz. Her defasında şöyle elinizle düzeltin. Çünkü arkalı önlü öreceğimiz için yatay olabiliyor trabzanlarımız. Onları el ütüsüyle düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Ve bu şekilde ters çeviriyorum. Tığıma ip doluyorum ve ilk gelen trabzana tığımı sokup ilmek alıyorum. 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum ve burada da üçgenle bitirmiş oluyorum. Yani böyle kare gibi bir görüntü olmuyor. Hafif yatay bir görüntümüz oluyor. Ve burada da eksiltmiş oluyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve örmeye devam ediyorum. Aralarda zincir çekiyorduk. Evet, orta noktaya doğru geliyoruz. Şimdi bakın burası eksiltmemin olduğu nokta belli oluyor zaten. Hafif böyle üçgen gibi. Burada da bir kafesim var. Şimdi bakın şu noktadayım. Bu trabzanımı atlıyorum. Kafesin içine ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir trabzanı atlayıp bu şekilde kafesin içine yaptım. Şimdi bu trabzanımı da atlayacağım. Ve bir sonraki trabzandan bu şekilde çıkış yapacağım ve bir kutucuk eksiltmiş olacağım. Sonra tekrar zincir çekip normal devam ediyoruz. Şimdi burası orta noktamdı. Şurada üçgenle başlamıştık. Şuraya kadar geleceğim ve burayı nasıl bitireceğimizi tekrar göstereceğim. Evet bakın 1, 2, 3 tane boşluğum var. Şimdi ben son ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve gelen trabzana tığımı sokup bu şekilde ilmek alıyorum. Bakın 3 tane var. Sadece ikisinden geçiriyorum. 2 tanesini bekletiyorum. Tekrar ipimi doluyorum.
Bakın burası benim üçgenim. Tam bu üçgenin tepesine, bakın tam tepesine batıyorum bu şekilde. Tam tepesine battım. 4 tane var. Şimdi önce ikisini, daha sonra üçünü çekiyorum. Bu şekilde bir tane daha üçgen yapmış oluyorum. Yani kenarlar üçgen olmuş olacak. 3 sıra bu şekilde üçgen yapacağız. Burayı da aynı şekilde 3 sıra üçgen yapıp 4. sıradan itibaren kenarları kareye çevireceğiz arkadaşlar. Yani aslında ilk 3 sırada ne yapmış oluyoruz? Toplam 3 kutucuk eksiltmiş oluyoruz. Şöyle sayalım isterseniz. Bakın. Şimdi ilk sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 tane kutucuğum vardı. İkinci sırayı kontrol edelim. 1, şu yarım üçgeni de sayıyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 28'de 25'e düşmüş. 3 tane kutucuğumuzu eksiltmiş olduk. Şöyle biraz el ütüsü yapmanızı öneririm. Bakın nasıl yamuluyor. Hatta şu taraftan şu şekilde yaparsanız güzel olur. Daha sonra zaten ütüleyeceğiz ama o şekilde yaparsanız iyi olur. Evet, şimdi devam ediyoruz. 3. sıraya geçeceğiz. Burada kalmıştık, içten gelmiştik. Şimdi 2 zincirle çıkıyoruz. 1, 2 ve ters çeviriyoruz. Yine burada üçgen yapacağız. Üçgen yapmak için ne yapıyorduk? Tığımıza ipimizi doluyoruz. Gelen ilk trabzana batırıp ilmek alıyoruz. 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Ve bu şekilde üçgen görüntüsü olmuş oluyor. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Ve normal her bir trabzanın tepesine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, 3. sıraya başladık. Ben şimdi burayı öreceğim ve tam bu orta noktasında tekrar eksiltmeyi göstererek devam edeceğim. Şimdi burada yine eksiltmemi yapacağım. Yani hem ön yüzünden hem iç kısımdan ilerlerken sürekli eksiltme yapıyoruz. Bunu yapmazsak üçgenimiz çok yüksek olacak arkadaşlar. Bakın 28 tane kutucukla başladık. O yüzden her sırada eksiltme yapıyoruz. Şimdi orta noktaya geldim. Bakın eksiltmemin olduğu yer burası. Şimdi yine her zamanki gibi zincirimi çekip şu şekilde kafesin ortasına, bakın bu şekilde kafes yapıyorum. Şurayı atlamış oldum. Şöyle örmeye çalışıyorum ki alttaki de parlaklık yapıyor. Daha net anlaşılsın diye. Şimdi bakın burası eksiltmenin olduğu nokta. Üçgen gibi burası biliyorsunuz. 1-2 tane trabzan var. Bunu atlayıp ikincisine hiç zincir çekmeden geçiş yapıyoruz. Aynen gövdede yaptığımız gibi. Şimdi şurayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bakın şurayı sıkı tutun. Yoksa oranın eksiltmesi çok güzel olmaz. Yani mümkün mertebe burada zincir görevi görmesin. Yani aslında zincir çekmeden geçiş yapıyoruz ama burayı bol tutarsanız zincir varmış gibi bir görüntü oluşur. Şimdi artık zincirimizi çekiyoruz ve gelen trabzana batıyoruz. Bakın burada yine bir kutucuk eksiltmiş olduk. Yine buraları örmeye devam ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3 tane kafes kalana kadar bırakıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. İlk gelen trabzana batıyoruz. Şu şekilde 2 tanesinden geçirip 2 ilmeği bekletiyoruz. Şimdi bakın burası üçgenim.
Tam şu üçgenin tepesine batacağım. Tam şuraya batacağım. Ama önce tığıma ipimi dolayacağım. Tam düzgün bir şekilde düzgün kısmına bakın, tam şöyle şura üçgenin tepesine batıp ilmek alacağım. Şöyle biraz uzatacağım. Önce ikisini, daha sonra üçünden geçeceğim. Bakın. Şimdi 3. sırayı bitirdik. Bakın buralar hep üçgen. Buralarda üçgen. 3. sırayı bir sayalım. Üçgenleri de sayıyoruz kafes olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Burası 25'ti bir önceki sıram. 22'ye düşmüşüm. Yani sürekli 3'er tane kafes düşürmüş oluyoruz. Şu boşluklar kafeslerimiz. Kafesleri sayıyoruz, trabzanları değil. Şimdi bunu ne zamana kadar yapacağız? Bakın şuradan itibaren 3 sıra çıktım. 1, 2, 3. 4 sıra daha çıkacağım. Fakat son 4 sırayı burada üçgenle bitirmeyeceğim. Şuraları üçgenle bitirmeyeceğim. Böyle bunun gibi kafes oluşturacağım. Artık şurası şöyle düz gidecek arkadaşlar. Bakın artık burası böyle düz gidecek. Böyle gitmeyecek. Bizim üçgen yapmamızın sebebi şu şekilde yan gitsin diye. Şimdi buradan itibaren şöyle devam edecek. Şöyle dik devam edecek. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi burada 4 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çektim. Şu şekilde yine örgümü ters çevirdim ve tersten örmeye devam edeceğim. Şimdi bakın yine aynı noktaya batacağım ama 2 değil de 4 zincir yaptığım için burası böyle kare gibi olacak. Yine tığıma ipimi doluyorum. İlk gelen trabzanın tepesine batıyorum. 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Dönüp geldiğim zaman şurada ikinci zincire batacağım. Evet ve devam ediyoruz. Orta noktaya kadar hiçbir değişiklik yok. Aynı şekilde kafeslerimizi ikili trabzan yaparak oluşturuyoruz. Evet, orta noktaya geldik. Bakın burası yine eksiltmenin olduğu nokta. Burası kafesim. Ne yapıyorduk? Şu trabzanımızı atlıyorduk. Zincirimi çektim ve buraya kafesin ortasına ikili trabzanımı yapıyorum. Bunu atlamış oldum. Şimdi araya zincir çekmiyorum. Burayı sıkı tutuyorum ve 1, 2, ikinci trabzana yine bir trabzan atlayarak ikinci trabzana bu şekilde bağlıyorum. Ve daha sonra devamında bütün trabzanların üzerine batıyoruz. Evet, burada da üst sırada bir kafes eksiltmiş olduk. Şimdi buraya kadar örüyorum. Evet. Sona doğru geliyoruz. Şimdi son 2 tane kafesim var. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve tam üçgenin tepesine bu şekilde batıyorum ve 2 defa da çekiyorum. Bakın. Böylece burada yine karemi oluşturdum. Burada da karem oluşacak şimdi.
Buraya battıktan sonra burası da kare, burası da kare olacak. Yani dördüncü sıra 1, 2, 3, dördüncü sırada bitişlerimiz, kenar bitişlerimiz kare olacak. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Burada da 3 tane eksilmiş oldu. Evet, devam ediyoruz. Şimdi burada yine 4 zincir çekiyoruz. 2, 3 ve 4. Yine şu şekilde düzeltiyoruz. Bakın gayet muntazam ilerliyor. Şimdi 5. sıraya geldik. 1, 2, 3, 4. 5. sırada da kareyle başlıyoruz. 4 zincir çektik. Yine ilk trabzana bir ikili trabzan yapıyoruz. Bakın yine karemizi oluşturduk. Bir zincir çekiyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz. Evet, bakın şurası benim eksiltmenin olduğu yer. Şimdi bir zincir çekiyorum ve kafesin ortasına batarak yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi iç zincir çekmeden eksiltmemi yapacağım. Burayı sıkı tutuyorum. Bir tane trabzanımı atlıyorum. Şuraya batıyorum. Bakın burada eksiltmemi yaptım. Artık zincir çekerek kafeslerimi oluşturuyorum. Şimdi buraya dikkat edin. Bakın burası 4 zincirle döndüğüm nokta. Şimdi buradan saydığınız zaman 1, 2 tane zincir bırakıp üçüncüsüne batmış olacağız. Buradan saydığımızda 1, 2. Şimdi araya yine bir zincir çekiyoruz. Bakın yine ipimizi doluyoruz. Bir ikinci zincire batıp 2 defa da çekiyoruz. Bakın burayı kareyle bitirmiş oluyoruz. Evet. Şimdi 6. sıraya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. sırayı bitirdik. Dönüşlerde 4 zincirle 1, 2, 3 ve 4 kare oluşturacağımız için şimdi yine tığımıza ipimizi doladık. İlk trabzana batıyoruz tepesine ve 2 defa da çekiyoruz. Bakın burada kare oluştu. Şimdi araya bir zincir çekiyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi şu kafesin ortasına trabzanımı yapacağım. Yani şurayı atlayacağım. Evet, bakın. Şimdi burada zincir çekmeden yapıyorum. Şurayı sıkı tutuyorum ve bir trabzan atlayarak şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. 2 defa da çekiyorum. Hemen otomatikmen bir kafes
düşürmüş oldum. Eksiltmiş oldum. Bakın şimdi bu 4 zincirle dönmüş olduğum kafesim. Şimdi ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk. İpimizi doluyoruz. Birinci zincire atlıyorum. İkinci zincire tığımı sokuyorum. Neden? Çünkü burada 2 zincir bırakıyorum. Burası trabzan görevi görüyor. Onun için ve önce 2, daha sonra 2 çekip bu şekilde karemizi oluşturuyoruz. Şimdi tekrar 1, 2, 3 ve 4 zincirle çıkıyoruz. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıraya geçtik. Şimdi ön yüzünden öreceğiz. Yine ilk trabzana batıyoruz. Ve orta noktaya kadar örüyoruz. Orada yine bir eksiltme yapacağız. Şimdi bakın, burası eksiltmemin olduğu nokta. Şu ara trabzana batarak trabzanımı oluşturacağım. Önce bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu trabzanı atlıyorum ve kafesin ortasına batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi burası eksiltmenin olduğu kısım. İç zincir çekmeden bu trabzanı atlayıp şuradakine batacağım. Burayı sıkı tutuyoruz. 2 defa da çekiyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi burayı tekrar bakın, son kafesimi yaptım. Burası zincirle döndüğüm kafesim. Bir zincir çekiyoruz. İpimi doluyorum. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincire önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Karemizi oluşturuyoruz. Şimdi son 7. sıranın şöyle kafes sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurası tam şu trabzanın üstü. Şimdi yine kare yapacağımız için 4 zincirle dönüyoruz. Ve ters çeviriyoruz. Devam ediyoruz.
Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Şimdi bakın. Şurası bizim ortak noktamız dedik. 2 tane trabzan kalana kadar örüyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuk yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Burada üçgen yapacağız. İlk önce tığımıza ipimizi doluyoruz. İlk gelen trabzana batıp şu şekilde ikisini çekiyoruz ve bu ikisini bekletiyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Şu sarı belirleyicinin olduğu noktaya sokuyoruz. Ortak noktamızda. Şöyle birazcık uzatıyoruz. Önce ikisini, daha sonra üçünü çekiyoruz. Böylece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmuş oluyor. Şimdi 2 tane zincirle dönüş yapıyoruz. Yine ilk gelen trabzana batıyoruz ve 2 defa da çekip burada bir üçgen oluşturuyoruz. Tekrar aralara zincir çekiyoruz. Ve kafeslerimizi oluşturuyoruz. Daha önce yaptığımız gibi burayı kesmiyorum çünkü net anlaşılsın istiyorum. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk ve bir zincir atlayıp ikinci zincire kafesimizi yapıyorduk. Bir alt sıralarda ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Şimdi yine 4 zincirle çıkıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kafesim var. İkinci sırada. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Yine aynı şekilde ilk trabzana batarak 2 defa da çekiyorum. Üçgen bitişlerini nasıl yapıyorduk? 1, 2, 3 tane kafes kalana kadar örüyorduk. 1, 2, 3, 4 tane kafesim oluştu burada. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. İlk trabzana batıyorum. Önce ikisini çekip bekletiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Tam üçgenin bakın tepesine. Tam şu üçgenin tepesine batıyorum. İlmek alıyorum, uzatıyorum. Önce ikisini, daha sonra üçünü çekiyorum. Yani şu tarafta üçgen yapıyoruz arkadaşlar. Bakın kenar tarafındayım. Buradan üçgenle devam ediyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Kaçıncı sıraya geçtik? Bakın 1, 2, 3. Üçüncü sırayı bitirdik. Dördüncü sıradayız. Şimdi burada üçgen olduğu için 2 zincir çekmiş olduk. Tekrar aynı mantıkla ilk trabzana batarak buradaki kenar üçgenimizi oluşturuyoruz. Bir zincir çekiyoruz.
Evet, burada yine dörtlü zincirin olduğu kısımdayım. Birinci zinciri atlıyorum. İkinci zincirden çıkıyorum. İki defa da çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Burada artık zincirlerimi, yani şu ayırdığımız 2 tane bölümü 6 sırada bitirmeye planlıyorum. O yüzden 6 sırada bitmesi için burada bir eksiltme yapacağız. Şimdi bakın şu durumdayım. 4 zincirimi çektim. İpimi bu şekilde tığıma doladım. Şu gelen trabzana şöyle soktum. Sonra tekrar ikincisine sokuyorum. Uzatıyorum. Bakın bu durumdayım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Ne yapacağım? Şu 3 tanesinden şöyle geçireceğim. Eksiltmiş oldum. Bakın ikisini eksiltmiş oldum. Daha sonra şu ikisinden çıkacağım. Yani burada bir eksiltme yapmış oldum. Sonra zincirimi çekiyorum. Bakın 1, 2, 3. Artık kenar üçgeni yapacağım. Ne yapıyorduk? İlkine batıyorduk. Önce ikisinden çekiyorduk. Bu ikisini bekletiyorduk. Tekrar ipimizi doluyoruz. Tam şu üçgenin tepesine bakın batıyorum. Bakın tam üçgenin tepesine battım. Önce ikisini, daha sonra kalan üçünü çekiyorum. Dolayısıyla burayı 1, 2, 3'e düşürmüş oldum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Kasma yaptığı için 3 tane zincir çekiyoruz. Önce bu trabzana batıyoruz. Şu şekilde ikisini alıyoruz. Daha sonra ipimizi doluyoruz ve buradaki dörtlü zincirin ikincisine batıyoruz. İlmek alıyoruz. Bakın 4 tane var. Önce ikisini, daha sonra üçünü çekiyoruz. Ve bu şekilde üçgenimizi bitiriyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Çok fazla netlik kayboluyor. Parlaklıktan dolayı olsa gerek. Umarım güzel bir video çıkar ama bu parlak ip maalesef böyle oluyor. Bakın şurası üçgen. Daha sonra kareye çevirdim. İç kısım hep kare devam etti. Ama burası ayırdıktan sonra şu şekilde hep üçgen devam etti. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada bitirmiş oldum. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra şöyle bir kilit yapalım ve ipimizi keselim. Çok uzun kesmenize gerek yok. Bu kadar yeterli olur. Şöyle biraz el ütüsü yapalım. Bu gerçekten çok faydası oluyor arkadaşlar. Çünkü ip öyle bir ip. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu kısmı yaptık. Bakın bu kısmı yaptık. Şimdi bu tarafı yapacağız. Bu tarafı yapmak için ip tabii ki ekleyeceğiz. Şimdi bakın burası 4 zincir. Şuradan saydığımız zaman 1, 2, 3. zincire tığımızı sokacağız. Şöyle tığımı soktum. Şöyle birazcık
uzun ip bırakıyoruz. Şöyle tutuyoruz ve ipimizi buradan geçiriyoruz. Bakın ipimi böyle geçirdim. Şimdi ben şöyle etrafından o ipi dolandırdım. Şöyle bir tane daha zincir çektim. Tekrar dolandırıyorum. Böylece ikinci zincirimi çektim. 3 ve 4. Toplam 4 adet zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Yani onu yapmamın sebebi birazcık burada sıkışsın diye arkadaşlar. Zaten o ipi sonra burada kenar tığlaması yaparken içine alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şu sarıya kadar geleceğiz. Ama burayı üçgenle bitireceğiz. Neden? Bakın burası üçgen, burası da bu tarafa doğru üçgen olarak ilerleyecek. Evet, burası artık her zaman yaptığımız gibi. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kafes yapmış olduk. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. İpimizi doladık. Gelen trabzana şu şekilde tığımızı sokup 3 taneden sadece ikisini çektik ve beklettik. Şimdi bu sarı noktaya ipimizi doluyoruz. Çıkarttığımız sarı noktaya, ortak noktaya sokuyoruz. 4 tane var. Önce ikisini böylece bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuştu. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş oldu. Eşit paylaştırmış olduk. 2 zincirle dönüyoruz. Aslında bu kısmı tekrarlamış olacağım. Aynı şeyi yapacağım. Üçgen yaptım. Şimdi burada ne yapıyoruz? İkinci zincirden çıkıyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. Yine 1, 2, 3 ve 4. Ters çeviriyoruz. Üçüncü sıraya geçtik. Üçgenin olduğu kafes 2, 3 tane kaldı. Zincirimi çektim. İpimi doladım. İlk trabzana batıyorum. Önce ikisini çekiyorum ve bekletiyorum. Bir daha doluyorum. Ne yapıyorum? Şurada güzel yerine batın arkadaşlar. Tam bu üçgenin tepesine batıyoruz. Şöyle çekiyoruz. Önce ikisini, daha sonra üçünden geçiriyoruz. Yani her zaman yaptığımız şeyi yapmış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kafese düşmüş olduk. 3. sıradayım. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. Yine 2 zincirle geçiyoruz. İlk gelen trabzana batıp 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar zincir yapıyoruz. Ve kafeslerimizi oluşturuyoruz. Dört zincirle döndüğüm yer, bir zincir çektim. İkinci zincirden sokuyorum. Önce 2,
Daha sonra 2. 1, 2, 3, 4, 5 kafese inmiş oldum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıra bitmiş oldu. Şimdi yine 4 zincirle dönüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şu şekilde döndüm. Şimdi burada eksiltmemizi yapacağız. 5. sıradayız. 4 zincir çektim. İpimi doluyorum. İlk trabzana batırıp şu şekilde ilmek alıp uzatıyorum. Tekrar ikinci trabzana şu şekilde tığımı sokup uzatıyorum. 1, 2, 3, 4. Üçünden geçiriyorum. Eksiltmiş oldum. Sonra ikisinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde eksiltiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi geldik üçgen kısmına. Üçgen kısmında ne yapıyorduk? Bakın önce ikisini çekiyorum. Bekletiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Tam üçgenin tepesine batıyorum. Ve önce ikisini daha sonra üçünü çekiyorum. Bakın burada 2 tane trabzanı teke düşürüyoruz. Burada da normal her zamanki gibi üçgenimizi yapıyoruz. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5. sırada 1, 2, 3 tane kafesim var. Son sıradayız. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 çekiyorum çünkü biraz kasma yapıyor arkadaşlar orada. Şimdi ipimizi doluyoruz. İlk trabzana batıyoruz. Şu şekilde önce ikisini çekiyoruz. Daha sonra tekrar tığımızı doluyoruz. Burada ikinci zincire batıp ilmek alıyoruz. 4 tane var. Önce ikisini daha sonra üçünü çekiyoruz ve bitiriyoruz. Burada bir kilit yapıyoruz. Ve bitiriyoruz. Ama ütüleyince gayet güzel oluyor. Bakın ikisi de eşit. Hiçbir sıkıntı yok. Farklı iki açıdan görmüş oldunuz. Bakın bu şekilde eksilerek üçgen boyunca devam ediyor. Gerçekten şekli harika oluyor. Evet arkadaşlar, bu tarafını anlatmayacağım. Aynı bu şekilde yaptığınız gibi yapacağız. Fakat bu tarafın üçgenlerini bitirdikten sonra şu son sıraya geldikten sonra ipimizi kopartmayacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu üçgenlerimi yapacağım. Hatta ilkini yaptıktan sonra kameramı açacağım ve aradaki zinciri sap için zincir yapacağız arkadaşlar. Yani aynı bu şekilde öreceğim 7 sıra. Daha sonra ikiye ayıracağım üçgenleri. Şuradan itibaren ikiye ayıracağım. Üçgenimi yaptıktan sonra ipimi kopartmayacağım. Buradan 35 zincir çekerek geçiş yapacağım sap için. Buraya bağlayacağım ve ipimi kopartacağım. Daha sonra şu kısımdaki üçgeni de yaptıktan sonra buradan da buraya 35 zincir çekeceğim. Orayı da kopartacağım. Yani ipimi devam etmeyeceğim. Yani zincirlerimizi çekip kaydırmayla oraya bağladıktan sonra iplerimizi kopartacağız. Daha sonra ne yapacağız? Daha sonra artık etrafına 2 sıra sık iğne dolaşacağız. Orada farklı bazı detaylar var. O kısımda yine anlatacağım. Evet, şimdi daha önce bahsettiğim gibi sap için zincir yapacaktık arkadaşlar. Bakın ben şimdi diğer kenarı yapıyorum. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bakın buraya ayrı bir üçgen yapacağım. Şimdi ilk üçgenimi bitirdim. İlk üçgenimi bitirdikten sonra buradan zincir çekerek şu uca kaydırmayla sabitleyeceğim. Şimdi kaç tane zincir çekiyoruz? Genelde 35 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yani zincirim genelde ortalama 20 santim kadar uzunlukta olursa ideal oluyor. Ama şimdi bir çekelim beraber. Şimdi 1, 2, 3, 4,
33, 34 ve 35. Evet. 17 olmuş. Aslında biraz daha çekebilirim. Şöyle koyduğunuz zaman. Evet, biraz kısa olmuş arkadaşlar. Bir 5 zincir daha çekeceğim. 35 yaptım. 36, 37, 38, 39, 40. Şimdi bu ipim ince olduğu için daha önce buna benzer gümüş yapmıştım. Ona da 40 çekmiştim. Ama genelde diğerlerine 35, 32 bile çektiğim olmuştu. Ama dediğim gibi burada şu mesafeye bakarsanız en iyi sonucu böyle alırsınız. Bakın. Şöyle zinciriniz. Evet. 19 santim gelmiş. Şimdi kaydırmayla da aşağı yukarı 20'ye yaklaşacak. 40 adet zincir yeterli benim için. Çok uzun olursa da hoş olmaz çünkü. Dediğim gibi 19 ile 20 santim arasında zincir çekerseniz ideal olur. Şimdi bakın. Bunu yapmadan önce şöyle düzeltiyorsunuz. Ön yüzüğü size bakan tarafta olsun. Şimdi şu üçgenin ucuna şuraya bir yere şöyle kaydırma yapıyoruz. Bakın kaydırma yaptım. Bir tane de kilit yapıyoruz. Ve kesiyoruz. Çok uzun olmasına gerek yok. Evet. Evet, şimdi şu kısmı da tamamlayacağım. Bu kısmı tamamladıktan sonra buradan zincirimi yine 40 zincirimi uzatıp şu kısma monte edeceğim. Evet, ben şimdi iki tarafının da zincirini tamamladım. Bu üçgenlerimi içten dıştan ütüledim arkadaşlar. Bakın, bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şimdi tığlama yapacağımız zaman şu aralıklar tam olarak açılsın. Daha net nereye kaç adet batacağımız anlaşılmış olacak. Şimdi artık tığlamaya geçeceğiz. Nasıl yapıyorduk? Bir şu bölgeden yapacağız. Şu iç kısmından yapacağız. İki tane iç kısmımız var. Bir ön parçanın iç kısmı, bir de arka parçanın iç kısmı. Yani burayı döneceğiz. Bu kısmı döneceğiz. Bir de şu ara kısmı. Bakın şuradan başlayacağız. Şöyle bu sapın etrafından buraya geleceğiz. Bu şekilde uzun bir tur atmış olacağız. Şimdi nereden başlıyoruz? Bakın çantamız bu şekilde. Şu köşeden başlamıyoruz. Şu köşeden başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Bu köşeden başlıyoruz. Bakın şu zincir şuradan başlıyor. Ben şuradan başlayacağım. Tam şuradan uygundur. Şurası ince kalmış biraz ucu. Şimdi bakın şöyle bir tane zincir yapıyorum. Bunu daha sonra biraz kopartıp saklayacağım. Birazcık gezdireceğim hatta bunu. Şimdi bakın buraya bir tane zincir yaptım. Daha sonra gelen boşluğa sık iğne yapıyorum. Daha sonra hemen şuraya artık zincirin üzerindeyim. Ve zincirle devam ediyorum. İpimi de içine alıyorum. Çok gevşek yapmayın arkadaşlar. Biraz şöyle elinizi sıkı tutmaya gayret edin.
Çok esnek olmasın sapımız. İç kısmını yapıyoruz şu an. O uzun dış kısmını yapmıyoruz. İç kısmını gösteriyorum. Bakın. Şu şekilde başladım. Şimdi şunu keseyim. Zincir boyunca sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, bakın şimdi bu zinciri tamamladım. Şu kısımdayım. Nasıl devam ediyoruz? Şöyle yapayım. Daha rahat gözüksün. Şimdi hemen şuradan üçgenin içine giriyorum. Bir tane yapıyorum. Bir tane daha yaptım. Şimdi karenin içine giriyorum. Bakın şu kısımdayım. Şu kısmı yapıyorum. Şimdi burada ilk önce karelerimiz var. Her bir karenin içine 2 adet yapıyoruz. Buraya 2 adet yaptım. Bir diğerine geçiyorum. Buraya da 2 adet yapıyorum. Tekrar diğer kareye geçtim. Burada da 2 adet yapıyorum. Şöyle geriye dönük tepeleme yapmayacak şekilde dolduruyoruz. Bakın şu an için iyi gidiyor. Bu benim zaten ilk sıram. Devam ediyoruz. Diğer kareye de 2 tane yapıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Şöyle elinizle hafif çekiştirin. Yerleşsin sık iğneleriniz. Yine karedeyim. 2 tane yapıyoruz. Şu ara boşluklara yapmıyorum arkadaşlar. Şuralara yapmıyorum. Sadece karelerin içine 2, 2, 2, 2, 2 diye devam ediyorum. Şimdi 2 tane karem kaldı. Şimdi bakın. Burada da bir karem var. Buraya da 2 tane yapıyorum. Şimdi kareden bakın üçgene geçeceğim. Kareden üçgene geçerken şu araya bir tane yapıyorum. Şu araya yaptım. Üçgenin içine bir tane yapıyorum. Yine iki üçgen arasındayım. Bakın burada bir üçgen, burada bir üçgen. Araya yapıyorum. Yine üçgenin içine sadece bir tane yapıyorum. Tekrar iki üçgen arasına bir tane yapıyorum. Üçgenin içine bir tane yapıyorum. Bakın şu dönüşe bir bakın. Ne kadar güzel oluyor. Şimdi bakın nerede kaldım? Son üçgendeyim. Şimdi bakın burası önemli. Son üçgendeyim. Son üçgenden sonra şu kare ile üçgen arasındaki trabzanın üzerine batıyorum.
Bu karenin içine sadece bir tane batıyorum. Bir tane batıyorum. Bundan sonraki karelere ikişer tane batıyorum. Kafesin içine batıyorum. Sadece dönüş köşelerde karenin içine bir ve üçgenin köşesine batıyoruz. 2 tane yaptık. Yine 2 tane yapıyoruz. Şimdi bakın burada üçgen var ve burada kare var ve üçgen var. Şimdi bu kareye yine bir tane yapıyorum. Şimdi şunları içine alacağım. Şimdi bakın kareden üçgene geçeceğim. Tam şu köşeye batıyorum geçiş için. Şimdi üçgenin içine bir adet sık iğne yapıyorum. Üçgenden üçgene geçerken yine aradaki köşeye batıyorum. Bakın. Battım. Şimdi üçgenin içine batıyorum. İpimi de içine aldım. Şimdi gelen yine üçgen. Üçgene geçerken köşeye batıyorum. Şimdi yine üçgenin içine batıyorum. Şimdi üçgenden kareye geçerken yine köşeye batıyorum. Ve karenin içine 2 adet batıyorum. Şimdi artık karelerin içine 2'şer adet batıyorum. Şöyle bir bakalım. Şimdi karenin içine 2 adet yapıyorum. Tekrar karenin içine 2 adet yapıyorum. Başladığım noktaya doğru geliyorum arkadaşlar. Bakın başladığım nokta şurası. Şunu da keseceğim. Şimdi 2 tane karem kaldı. Bakın son karemi yapıyorum. Bakın şurası benim zinciri yaparak başladığım nokta. Şu tepesine şöyle battım. Şöyle kaydıracağım. Bakın kaydırdım. Şimdi bir zincir yapacağım. Ve bir sonrakine tekrar sık iğne yapacağım. İkinci sırayı dolanıyoruz şimdi. Birazcık sıkalım. Gevşek olmasın.
Burada gezdireceğim başka ipim yok. Bu ipleri diğer tarafta gezdireceğiz. Zincirin üzerinden ikinci kata başladım. İsterseniz şu başladığınız noktaya bir tane belirleyici koyun. Şurasıydı. Karıştırırım derseniz bir belirleyici koyabilirsiniz. Şimdi ben zincirin üzerinden ikinci katı dolaşıp şuraya kadar geliyorum arkadaşlar. Burada biraz farklı bir şey yapacağız çünkü. Şimdi tam şuradayım arkadaşlar. Bakın 6. üçgeni birazcık geçiyoruz arkadaşlar. Yani tam başında bırakmayın. Burası cılız olur. İnce gözükür. Burayı da sık iğneyle dolaşıyoruz. Bakın 6.'nın bitiminde, yani 5'in sonu gibi düşünün. Bu şekildeyim. Şimdi kaydırma yapıyorum. Bakın bu ikinci sırayı, iç kısmı kaydırma yaparak dolaşacağım. Şimdi şöyle daha net gözüksün. Bakın şöyleyim. Hemen yanındakine şöyle aldım ve kaydırdım. Burada önemsediğim şey çok fazla gergin olmaması lazım. Eğer çok gergin çekerseniz şurası kasar, büzüşür, hiç hoş olmaz. Yani tam ayarında çekin. Nasıl, hangi mesafede gerekiyorsa o kadar çekin arkadaşlar. Bakın şu şekilde kaydırıyoruz. Şöyle geriye dönük bakın. Kasma yapıyor mu? Böyle kontrol edin. Eğer orada bir tepeleme görürseniz birazcık sıkı geçebilirsiniz ki o tepeyi almak için ikinci sırada. Ama herhangi bir tepeleme, herhangi bir yükselti yoksa çok fazla gergin tutmayın arkadaşlar. Çünkü orası gerçekten çok gerilir. Hoş olmaz. Çünkü ütü de düzeltemeyebilir o gerginliği. Çok gergin olursa. Çok sıkmayın yani. Tabii gevşek de olmasın. Gerektiği kadar. Bakın benim şu an herhangi bir gerginlik yok. Şu köşeyi de geçeyim. Herhangi bir şey yapmayacağım. Artış yapmıyorum. Bütün ilmeklere kaydırma yapıyoruz. İlmekleri takip ediyoruz. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman burası daha böyle sıkı oluyor. Kaydırma gerçekten çok güzel gösteriyor çantayı. Çantanın farklı yerlerinde böyle teknikler kullanabilirsiniz. Farklı modellerde de kullanabilirsiniz. Yani yerinde kullandığınız zaman kaydırma tekniği gerçekten çok etkili. Çok güzel gösterir çantayı. Bazen çantanın ağız kısımlarına da yapıyoruz. Gerçekten çok hoş oluyor. Evet. Bakın ben şimdi şuraya kadar geliyorum. Buradaki birleştirmeyi göstereceğim. Evet. Şimdi tam şu belirleyicinin önüne kadar gelmiş oldum. Şimdi ne yapıyoruz? Burada ipimizi kesiyoruz. Ve bir iğne yardımıyla orayı birleştireceğiz. Şimdi şöyle çıkartıyorum. Şimdi şöyle batıyorum çıkarttığım noktaya. Böyle daha güzel oldu. Bakın
Buradan girdim. Şimdi şu çıktığım nokta, ipin çıktığı noktadan şöyle yarım kanattan giriyorum. Çıkıyorum. Daha sonra birazcık şöyle gezdireceğim. Bir iki defa. Şuradan da gireceğim şimdi arka tarafa. Evet. Ve buraya gizleyeceğim. Şöyle el ütüsü yapın arkadaşlar. Birazcık düzelsin. Bakın nasıl muntazam oluyor. Bu ütüyle daha da güzel olacak. Mecburen tekrar ütü yapmak zorundayız. Şimdi ben bu kısmı da tamamlayacağım. Bu kısmı da tamamlıyorum. Daha sonra bu kısma başlarken beraber yapacağız. Evet, iç kısımlarını tamamladım. Henüz ütü yapmadım. En son sapı da ütüleyeceğiz arkadaşlar. Burayı da tamamlamış oldum. 2 sıra sık iğne geçtim. Şimdi tam şu yan kısımdan başlıyoruz. Bakın şurası ortak noktamızdı. Buralarda ilk üçgenlerimizdi. Şimdi şu üçgenin ortasına tığımı sokuyorum. Şöyle bir zincir yapacağım. Üçgenin ortasına bir zincir yaptım. Daha sonra hemen şu araya, iki üçgen arasına bir sık iğne yapacağım. Daha sonra gelen üçgenin içine bir tane sık iğne yapacağım. Bir tane daha yapacağım üçgenin içine. Şimdi ipimiz kalın olduğu zaman bazen 2 tane sık iğne gerekmiyor arkadaşlar. Ama bu ipim çok ince benim. O yüzden iki üçgen arasında birer sık iğneli atlayamıyorum. Yani 2 tane içine, bir tane araya, 2 tane içine, bir tane araya şeklinde devam edeceğim. Eğer fazla gelirse teke indirebilirim. Yani şimdi beraber gidişata göre hareket edeceğiz. Şimdi araya yapacağım şu iki üçgen arasına. Şurası kamerada yansıyor. O yüzden zor oluyor. Şimdi üçgene geldim. Üçgenin içine bir tane yapıyorum. Bakın tepeleme yapmıyor. O yüzden şu üçgenin arasına bir tane yaptım. Şimdi burada biraz mesafe uzun gibi. O yüzden bu üçgenin içine 2 tane yapacağım. Yani gerginlik yapmaması lazım. Bakın şu an gayet iyi gözüküyor. Bir tane üçgenin arasına yapıyorum. Bir tane üçgenin arasına yapıyorum. Şurayı keseyim artık. Şimdi şu üçgenin arasına yapıyorum.
Buraya 2 tane yapacağım. Gerginlik yapacak çünkü. Bakın şurada bile bir gerilme yaptı. Burada da 2 tane aslında deneyebiliriz. Bir deneyelim. Bu üçgenin içine bir tane yapmıştım. Köşeye yapıyorum. Buraya da 2 tane yapıyorum. Evet, daha iyi oldu sanki. Şimdi şu ipleri de içine alacağım. Şu şekilde. Şimdi bakın şuraya batıyorum. Şuraya batıyorum. Artık zincire doğru geliyorum. Şimdi bakın bir tane zincir çekmiştik. Onun bu tarafını 2 sıra geçtik. Şimdi zincirin bu tarafını 2 sıra geçmiş olacağız. Bakın şuralara batıyoruz. Şurada gözüküyor zaten. Şimdi şurayı keseyim. Evet. Bu şekilde zinciri tamamlıyoruz. Şu diğer kenara kadar geliyoruz. Evet, zinciri tamamladım. Şimdi artık üçgenin üzerindeyim. Şuraya da batıyoruz. Bakın. Şöyle battım. Şimdi şuraya araya batıyorum. Üçgenin içine bir tane batıyorum. Şimdi şu araya batacağım. Çünkü orada bir yükselti yapacak gibi geldi. Evet. Şimdi üçgenin içine batıyorum. Bir tane daha batıyorum. Araya batıyorum. Üçgenin içine bir tane batıyorum. Araya bir tane batıyorum. Şöyle bakalım. Evet, düzgün ilerliyor. Sürekli geriye dönüp bakıyoruz. Bazen üçgenin içine 2 tane batıyoruz. Bazen bir tane batıyoruz. Arada çok mesafe varsa yani 2 tane batabiliyoruz. Şimdi mesela şöyle yapacağım. Bir tane batmıştım. Bir tane köşeye yapacağım. Evet. Gerginlik yapıyor. Göstermek için yaptım bunu arkadaşlar. Aslında 2 tane
olacağını tahmin ediyorum. Üçgen büyük olduğu için. Araya yapıyoruz. Artık biraz da deneyim işi bu. Şimdi buraya bir tane yeterli olur. Şimdi araya bir tane yapıyorum. Bu üçgenin içine bir tane yapıyorum. Şimdi burada kritik bir nokta var. Onu göstereceğim. Şimdi bakın diğer yan ortaya doğru geliyorum. Şöyle baktığım zaman bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi bakın şurası ortak noktam. Bu son üçgenim. Bu üçgenin içine bir tane yaptım. Şu ortak noktaya şöyle batıyorsunuz ve bir tane kaydırma yapıyorsunuz. Buraya sık iğne yaparsam eğer şurada arada böyle bir yükselti oluyor. Hiç hoş olmuyor. O yüzden kaydırma yapıyoruz. Şimdi bu diğer üçgene geçtik. Burada da ilk üçgenim var. Buraya da kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde kaydırıyoruz. Daha sonra köşeye bir tane sık iğne ile başlıyoruz. Evet. Köşeye yaptık. Şimdi üçgenin içine 2 tane yapıyorum. Şimdi köşeye bir tane yapıyorum. Üçgenin içine 2 tane yapıyorum. Köşeye bir tane yapıyorum. Üçgenin içine bir tane yapıyorum. Şu köşeye bir tane yapıyorum. Üçgenin içine bir tane yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Köşeye bir tane yapıyorum. Üçgenin içine 2 tane yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi bakın şurada bir boşluk var. Şöyle yapacağız. Şuradan geçeceğim. Bir tane yaptık ve artık zincirin üzerindeyim. 2 taneydi sapımız. İlkini yaptık. Şimdi ikincinin üzerinden geçiyoruz. Yine aynı şekilde bakın şuralara batıyoruz. Şuradan geldik. Şu yan ortadan geldik. Bakın şuradan başladık. Şurayı yaptık. Böyle geldik. Bu yan ortayı gösterdim. Kaydırmayla geçtik. Şimdi buradan itibaren şu şekilde diğer sapı yapıyoruz. Şöyle geleceğiz. Şurayı geçeceğiz ve şurası bizim başlangıç noktamız. Burayı kaydırmayla bitireceğiz ve üst sıraya geçeceğiz. Şimdi ben şuradan itibaren şurayı tamamlıyorum. Şu başlangıç noktasında tekrar buluşuyoruz. Bakın başlangıç noktasına doğru geliyorum. Şurayı bir kez daha göstermek istiyorum. Şurası bizim üçgenlerimiz. Burası da ortak noktamız. Bakın şurası ortak noktamız. Şimdi köşeye yaptım. Üçgenin içini yapıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi şuraya kaydırma yapacağım. Ortak noktaya kaydırma yapıyoruz. Şimdi buradan şu başlangıç noktasının tepesine bakın. Görülüyor mu? Şurası. Bakın şuraya bir kaydırma yapacağım. Bu şekilde bir bitiş yapıyoruz. Bir tane zincir çekeceğim ve hemen yanındaki zincirle devam ediyorum. Her bir zincirin tepesine
sık iğne yapıyorum. Bu dış kısımdan uzun tur yaptığımız bölümde kaydırma yapmıyoruz. Burada sadece etrafına sık iğne dolaşıyoruz. Herhangi başka bir kaydırma yapmıyoruz. Yani buradaki gibi kaydırma yapmıyoruz. Bakın gayet düzgün oluyor. İlk sırayı düzgün yaparsanız ikinci sırada daha rahat edersiniz. O yüzden ilk sırayı yaparken hep yaptıkça geriye dönük yükselti var mı yok mu sürekli kontrol etmeniz lazım. Eğer yükselti olduğunu tespit ederseniz ikinci sırada biraz eksiltme yaparak veya oraya sıkı geçerek o yükseltiyi almanız lazım. Bakın. Şu an zincirin üzerinden geçiyorum. Böyle geçeceğim. Bu ikinci sıra sık iğnemiz. Böyle geleceğim. Şu diğer yan tarafa geçeceğim. Bu yan tarafa geldiğim zaman yine bir kaydırma ile geçeceğim. Sürekli şu yandaki ortak noktaları olduğu bölgelere kaydırma ile geçiyoruz. Şurası başladığım nokta. Şöyle geldim. İlk yan ortaya geldim. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Bakın şuradan kaydırma yapıyorum. Tam köşedeyim. Daha sonra şu tarafa kaydırma yapıyorum. Geçişi böyle yapıyorum ve devam ediyorum sık iğnelerime. Artık burayı yine daha önce yaptığım gibi. Şimdi ben burayı tamamlayayım. Şu başlangıç noktasında artık bitirmeyi göstereceğim size. Şimdi bakın başlangıç noktasına doğru geliyorum. Bu kısmı beraber yapalım. Bakın böyle sık iğnelerimi yapıyorum. Burayı da yapıyoruz. Şimdi şuraya bir kaydırma yapacağım. İpimi keseceğim. Şimdi bakın şuraya sokuyorum. Bu şekilde. Daha sonra şuradan sokacağım. Şuradan biraz gezdireceğim. Ve burada sabitleyeceğim. Birazdan güzel bir ütü yapacağım. Evet bakın çantamı ütüledim. Son görünümü bu şekilde. Çantamızı tamamlamış oluyoruz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.